Bir hasta çeşitli doktorlara çıkıyor. Ciğerlerinin bitik olduğunu söylüyorlar. Her defasında üzgün eve dönüyor. Daha sonra hasta doktor olmayan halk arasında şifacı denilen birinden duyduğu bir şifayı uyguluyor ve mucizevi bir şekilde ciğerleri iyileşiyor. Neler mi yapıyor? Bunları isterseniz bir ses kaydından dinleyelim. Bir kardeşimiz varmış, ciğerleri rahatsızlanmış. Götürmüşler Yedikule'ye, tedavi, doktorlar demiş ki bunun ciğerleri bitmiş, yapılacak bir şey yok. Götürün evinde yaşadığı kadar yaşasın. O kardeşimizin de oğlu Hazretimize gelmiş, efendim böyle babam çok ağır hasta, ciğerleri bitmiş dedi doktorlar, yapılacak bir şey yok. Evladım hemen aktardan 250 gram sarı kantaron otu alın. 4 litre suyun içine koyun. 4 litre suyu 2 litre kalıncaya kadar kaynatın. Bir tülbentten süzüp cam kavanoza koyarak bir gece dışarıda ay ışığında bekletin. Ondan sonra buzdolabına koyun. Sabah ve akşam aç karnından yarım çay bardağı içsin. Hemen de üzerine bir şey yemesin. Belli bir müddet geçtikten sonra yemeğini yesin. Bu şekilde 21 gün devam etsin. Bak bakalım bir şey kalacak mı demiş. O kardeşimiz aynı şekilde tarif edildiği şekilde yapmış. 21 gün sonra tekrar doktora götürmüşler. Doktor filmi çekmiş, bakmış. Yok demiş. Bu hasta demiş benim gönderdiğim hasta değil. Siz başka bir hasta getirmişsiniz. Bu hasta o hasta olamaz. O çoktan ölmüş olması lazım. Hayır efendim, o hasta bu hasta dediklerinde doktor ne demiş biliyor musun? Kapıyı kapatın bakalım. Kapatmışlar. Buna sarı kantaron mu içirdiniz siz diye sormuş. Evet demişler. Neden söylemedin doktor bey sen madem böyle biliyordun deyince biz onlara otları yazsak, tarif etsek elimizden diplomamız alınır. Ancak kendi yakınlarımıza biz onu yaparız demiş. Bu usullen yapılırsa ciğer, mide ülseri ve bağırsak yaraları ve vücuttaki bütün mikrobik hastalıklar bunun antibiyotikten çok daha tesirli, vücutta ne kadar zararlı mikrop varsa bunları öldürürmüş. Hatta bunu şöyle de yaparlar. Çiçeği açtığı zaman çiçeğini toplarlar, bir kavanozun içine koyarlar, üzerine zeytinyağı koyarlar. Bir kesik, bir yara olduğu zaman onun üzerine sürdüğün zaman çok kısa zamanda o yarayı da tedavi edermiş. Bu özelliği de varmış. Ama daha ziyade ciğerler için, mide için ve bağırsak yaraları için hatta sinirsel hastalıklara da iyi gelirmiş. Uykusuzluk gibi, sinir hastalıkları gibi buna benzer birçok hastalıklara da şifa olduğu söyleniyor. Ama ciğer için Hazretimizin ifadesi tırnağınızın ucu kadar sağlam yeri kalsa biiznillah kuzu ciğeri gibi tertemiz hale getirir buyurmuş. Ses kaydında şifa bulan şahsın kantaron otu kullanması ve şifa bulması anlatılıyor. Şifa reçetesini veren şahıs hitap ettiği kitlesi açısından saygın bir yere sahip olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple söylediğini direkt doğru kabul edip uygulayanlar çoktur. Kantaron otunun ve kantaron yağının faydaları konusunda makaleler, laboratuvar verileri var. Ancak klinik verisi henüz elde edilememiştir. Ben kantaron otunun fayda veya zararları konusunda sizlere sadece aynadarlık yapıyorum. Hipertansiyon, şeker gibi kronik sayılan hasta grupları bu kantaron yağını ilaçlarla birlikte aldıklarında aynı zamanda hamilelerin kullanımında ciddi sorunlara neden olabilir. Kronik rahatsızlığı olmayan ve ilaç kullanmayan kişiler de kantaron otu ve kantaron yağı kullanımında en önemli olan şey bilinçli kullanmalarıdır. Doktorlar eczanelerde hap formunda satılan sarı kantaron ürünlerini daha kontrollü kullanılabileceği konusunda uyarıyor. Mesela günlük önerilen doz
900 mg'dır. 900 mg'dan fazla tüketim sıkıntılı durumlar oluşturabilir. Sarı kantaron otunun sadece zararları veya sadece yararları hakkında ayrı ayrı videolar hazırladım. Kesinlikle bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.